Şimdi her hafta olduğu gibi Murat'la başlamak istiyoruz programımıza. Murat tabii gündem çok yoğun. Özellikle geçtiğimiz günlerde Kasım ayı çok yoğun geçti. Hem dünyada hem Avrupa'da çok enteresan gelişmeler yaşandı. Amerika'da Trump'ın seçilmesi, aynı şekilde Avrupa Birliği Türkiye arasında da bir takım gerilimler oldu. Avrupa Parlamentosu'nda malum oylama yapıldı. Bu arada Türkiye'de uzun zamandan beri konuşulan bir takım konular tekrardan konuşulmaya başladı. Bunların başında da işte Şangay Beşlisi konuşuluyor. Gerçekten Türkiye'nin Avrupa Birliği dışında başka bir alternatifi var mı? Nasıl görünüyor buradan? Şimdi aslında Avrupa Birliği tarafına bir baktığımız zaman tamam, Avrupa Birliği belki ideal bir kurum değil. Yaptığı hatalar oluyor, vizyonsuzluklar oluyor. Bazen hatta kendi değerlerini bile çiğniyor. Ki aslında Türkiye ile ilgili verdiği karar da biraz bu konuda biraz vizyonsuz görüyorum ben. Çünkü hiçbir olumlu etkisi olması mümkün olmayan bir karar. Ama ona karşın baktığımız zaman hala Avrupa Birliği kendi alanında tek, yani Avrupa Birliği'nin alternatifi olabilecek bir kurumdan bahsetmemiz dünya üzerinde bile mümkün değil. Ve İkinci Dünya Savaşı sonrası aslında bir barış getirme amaçlı kurulmuş, belirli değerler üzerine kurulmuş bir kurum. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'nin belirli sorunları var. İşte demokratikleşme anlamında, insan hakları anlamında, bireysel özgürlükler anlamında, kadın hakları anlamında belirli bir standarta ihtiyacı var ve bu Avrupa Birliği standartları önümüze koyduğumuz zaman bazı şeyler bildiğimiz gibi çok daha hızlı şekilde ilerliyordu aslında. Bir yandan da ülkenin kurucu felsefesiyle de aslında çok örtüşen bir şey. Çünkü ne bu ülkenin kurucu felsefesi? Muasır medeniyetler seviyesine yükselmek. Şu anda nerede bu medeniyet? Şu anda hala Avrupa'da. Yani işte Avrupa çöküyor, Avrupa bitiyor bilmem ne vesaire, bu tür söylemler, popüler söylemler olsa bile bundan daha ötesi şu anda hala yok. Hala bu alanlarda belirli bir kriteri koyan ve bu kriteri de kendi ülkelerinde uygulamaya çalışan insanların olduğu yer Avrupa Birliği. Peki Türkiye'de sık sık bunu telaffuz ediyoruz. Yani Türkiye acaba başka arayışlarda bulunmalı mı? Çünkü Avrupa Birliği ile mücadelemiz çok uzun yıllara dayanıyor. Yani uzun yıllardır hani amiyane tabirle kapısında bekliyoruz Avrupa'nın. Bu tabii geçtiğimiz programlarda da konuştuk. Türkiye'nin üzerine düşen bazı görevleri yapmamasından kaynaklanıyor ya da Avrupa Birliği'nin bir takım yaklaşımlarından kaynaklanıyor. Türkiye'de bu farklı arayışları ne kadar gerçekçi buluyor Avrupa'dakiler? Mesela şu anda Şangay Beşlisi konuşulurken hem Türk kamuoyu hem de Avrupa'dan Türkiye'yi yakından takip edenler ne düşünüyor? Bunu gerçekçi buluyorlar mı, yoksa bunu gündelik popülist bir politika olarak mı değerlendiriyorlar? Bir kısmı çok anlamlandıramıyor. Bir kısmı içinde aslında bir kafa karıştırıcı bir etken oluyor ki bu aslında çok emin değilim. İnsanların kafasını karıştırmalı mıyız, karıştırmamalıyız? Çünkü şu ana kadar Türkiye ne olarak gözüküyordu? Batı dünyasının bir parçası olan bir ülke. Çünkü Batı dünyası sadece Avrupa Birliği'nden oluşan bir yapı değil. Yani Türkiye NATO'nun bir üyesi, Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik bir ortaklığı var, müttefikliği var. Şangay İşbirliği Konseyi'ne baktığımız zaman artık, çünkü Şangay Beşlisi de değil 6 oldular. Evet. Niye kurulmuş bu yapı? Çok kuruluş felsefesine baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı dünyada bir denge oluşturmak. 2, bu kuran ülkeler arasında belirli bir güvenlik paktı oluşturmak. Yani bu organizasyonun temeli aslında güvenlik, Amerikan karşıtlığı, NATO karşıtlığı. Yani Türkiye gibi Avrupa Birliği'ni bırakalım, NATO'nun içinde yer alan, Amerika'yı kendi müttefiki gören bir ülkenin burada kendine nasıl bir yer gördüğü ve bunu nasıl sürdürebileceği, mesela hala şu anda deniyor ki işte hükümetten, ya biz bunu AB'nin alternatifi görmüyoruz, biz bunu NATO'nun alternatifi görmüyoruz. Peki neyin alternatifi görüyorsun? Yani çünkü bu adamlar kendini NATO'nun alternatifi görüyor, bu adam kendini Amerika'nın alternatifi görüyor. Yani senin görüp görmemenin çok fazla bir anlamı kalmıyor orada. Bu anlamda ben çok popülist buluyorum. Hiçbir şekilde mantıklı bulmuyorum bunu. Bunun da ötesinde yani hangi ortak değerler var bu ülkelerle veya bu ülkelerin bize gerçekten sunabileceği değerler, standartlar neler? Yani Türkiye'nin hangi sorunu bu ülkeler çözebilir bugün? Türkiye'yi daha mı demokratik yapar? Kadın hakları sorunu mu çözer? Türkiye'deki kalkınma ile ilgili ekonomik problemleri mi çözebilir? Hiçbirini çözemez. Peki ben bir de şunu merak ediyorum. Tabii çok kısa bir süre önce parlamentoda, Avrupa Parlamentosu'nda bir oylama yapıldı biliyorsun. Ve bu oylamada müzakerelerin dondurulması kararı çıktı. Avrupalı parlamenterler Türkiye için tam olarak ne düşünüyorlar? Yani Türkiye'nin şu anda yaşamış olduğu, demokrasiyle ilgili yaşamış olduğu problemler malum. Aynı şekilde Şangay İşbirliği Örgütü ile ilgili konuşulanlar da malum.
Hani biz Türkiye'nin müzakerelerini donduralım diyen Avrupalı parlamenterler tam olarak ne yapmak istiyorlar? Yani Türkiye'yi Avrupa vizyonundan daha da mı uzaklaştırmak istiyorlar? Yoksa böyle bir karar çıktığında Türkiye'nin biraz daha silkelenip Avrupa değerlerine yaklaşmasını mı bekliyorlar? Nedir tam Yani olarak kendi refleks? akıllarınca aslında iyi bir şey yaptıklarını zannediyorlar ve iyi bir şey yaptıklarını düşünerek bunu yaptılar. Çünkü zaten baktığımız zaman Türkiye ile müzakereleri donduralım diyen parlamenterler ve o gruplar, Türkiye ile müzakereleri açalım diye 2004 yılında, 2005 yılında çok açık şekilde Türkiye'nin arkasında duran parlamenterler ve gruplarla aynı gruplar. Tabii ki gidişattan mutsuzlar ve bunu da anlamak mümkün. Elbette yani Türkiye ile ilgili çok büyük problemler var. Türkiye'de şu anda karşı karşıya olduğumuz çok büyük problemler var. Türkiye'de demokrasi çok derinden sarsılıyor şu anda. Ve geleceğin ne olacağı çok belli değil ülkeyle ilgili. Tabii ki bir şey yapmak istiyorlar. Yapabilecekleri çok kısıtlı. Çünkü yine birazcık kendi ettiklerini buluyorlar. Çünkü 10 yıl boyunca bu ülkeyi sonuçta ihmal ettiler. Müzakereleri açtılar. Bir yıl sonra dediler ki ya işte müzakereleri açtık ama hani biz bunların çoğunu donduruyoruz. Acaba tam üyelik olur mu olmaz mı bilmiyoruz vesaire. Türkiye'yi oyaladılar, Türkiye'yi kaybettiler ve Türkiye'deki şu andaki gidişatın demokrasi anlamında, bireysel özgürlükler anlamında bu kadar kötü olmasında en azından belirli bir ölçüde onların da bir sorumluluğu var diye düşünüyorum. Şimdi ellerinden bir şey gelmediği için de aslında bir sinirlilik hali var. Yani biz bir şey yapmak istiyoruz ama yapamıyoruz. İşte bunun yansıması da o karar oldu.